Daha Narin Güran cinayeti aydınlatılamadan gündem aniden değişiverdi. Şimdi ne oldu da Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi? Bu sorular kafalarda karışıklık yaratıyor. Örneğin yeni bir delil mi geldi? Yeni bir itirafçı mı var? Bunlar kafamıza takılan sorular arasında. Şimdi soruşturma nasıl başladı? Kısaca onu hatırlayalım. Cem Garipoğlu'nun hapishanedeki intiharı sonrasında onun intihar etmeyip firar etmiş olabileceği düşüncesiyle Münevver Karabulut'un ailesi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçeyle müracaat etti. Ve bunun gerçekte bir ölüm olmayabileceği, bir firar operasyonu olabileceği, bu durumun araştırılması gerektiği, sorumluların da cezalandırılması gerektiği noktasında bir başvuru yaptı. Başvuruyu alan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tabii ki bu şüpheli durumu araştırmak için onun cenazesine ilişkin kayıtları, otopsi sürecine ilişkin video görsellerini ve fotoğrafları getirtti ve burada ölen kişi gerçekten Cem Garipoğlu'dur. Bir firardan şüphelenerek bir kamu davası açmaya gerek yoktur diyerek takipsizlik kararı verdi ve dosyayı kapattı. Ancak bunun üzerine Münevver Karabulut'un ailesi ısrarlı bir şekilde sürekli yeni kanıtlar ortaya koyarak yeniden Fethi Kabir yapılmasını ve Cem Garipoğlu'nun cenazesinin gerçekten mezarda olup olmadığının tespitini istedi. Tabii normal şartlarda bir soruşturmada karar verilmişse yeni bir kanıt ya da yeni bir delil ortaya çıkmadan o soruşturma yeniden başlatılamaz. Dolayısıyla burada yeniden bir Fethi Kabir kararı verilmesine imkan sağlayacak şey şüphesiz ki yeni bir delildir. Bu açıdan bakıldığında mutlak surette Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlarının müracaatında daha önceden göz önünde bulundurulmamış bazı yeni unsurların bulunduğunu da anımsamak gerekir. Bu ne olabilir derseniz bir ihbar olabilir. Çünkü böyle bir firar suçunun işlenebilmesi için cezaevi müdüründen gardiyanlara hatta adli tıp uzmanlarına kadar çok geniş katılımlı bir organizasyona ihtiyaç var. Dolayısıyla bu kadar uzun bir süre zarfında bu insanların sessiz kalabilmiş olması da hayatın olağan akışına çok uygun olmaz. Eğer bir organizasyon varsa mutlaka bir ifşa, mutlaka bir itiraf ya da bu noktada bir söylem gelirdi. Nitekim son dönemde Cem Garipoğlu'nun ailesinin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar esasen bu noktada şüphe uyandırdığı için bir nevi ifşa olarak değerlendirilmiş olabilir ve yeni bir delil olarak görülmüş olabilir. Bunun sonucunda da 2 sene bekletilen Fethi Kabir işlemi bu sefer kabul edildi. Tabii insanın aklına başka sorular da geliyor. Çünkü her ne kadar büyük ihtimalle her şey kurallara uygun olarak yapıldı ve gerçekten Cem Garipoğlu intihar etti ve gömüldü dense bile bu işin uzmanları mecburen şüpheyi her zaman zihinlerinde tutar. Aksinin de olabileceğine ihtimal vererek soruşturmayı bu noktada derinleştirebilirler. Peki 2 yıl boyunca neden o kabir açılmadı? Belki de 2 yıl boyunca o kabire müdahale edilmiş dahi olabilir. Bütün bu olasılıkların adli tıp açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Tabii ki oradan DNA örneği alınıyor. Garipoğlu ailesinin ölmüş mensuplarından, başka mezarlardan oraya doku nakli yapılmış olabilir mi? Ailenin DNA'sını taşıyacak şeyler olabilir mi? Bunu da adli tıp açısından sormak lazım. Daha önce hayatını kaybetmiş Garipoğlu ailesinden bazı kişilerden DNA alınıp
oraya taşınmış olabilir mi? Ya da böyle bir eylem yanıltıcı olabilir mi? Adli Tıp Kurumu'nun bunların hepsini ayırt edebilmesi mümkün mü? Bilimsel olarak ailenin vefat etmiş başka üyelerinden alınan DNA'ların Cem Garipoğlu'nun mezarına taşınmış olması çok üst düzey bir komplo teorisi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan adli genetik incelemelerde bunun ortaya çıkmaması mümkün değil. Çünkü anne baba ve çocuğun DNA'sıyla anne baba ve diğer akrabaların DNA'sı arasında çok büyük fark var. Başka ölmüş bir akrabanın DNA'sının bulaştırılması, başka ölmüş bir akrabanın oraya nakledilmesi bu sonucu değiştirmez. Çünkü bilindiği gibi çocuğun DNA'sının yarısı anneden, diğer yarısı da babadan gelir ve bu net bir şekilde mezardaki kişinin bu anne babanın çocuğu olup olmadığını açığa çıkaracaktır. Aslında merak edilen sorular arasında çok fazla başlık var. Bundan sonra ne olacak? Diyelim ki o mezardan Cem Garipoğlu çıkmadı. Hukuken yeni bir soruşturma süreci başlayacak ve kuşkusuz çok geniş kapsamlı olacak. Ama bu olay diğer davalara da emsal olma niteliğini taşıyabilir mi? Çünkü hapse girdikten sonra hayatını kaybetti, hapse girdikten sonra öldü denilen tüm müebbet hapis cezasına çarptırılmış mahkumlar bunun emsali olarak gösterilebilir mi? Soruşturmalar Türk Ceza Kanunu'nda yazan belli suçlara bağlı olarak yürütülür ki bu Cem Garipoğlu soruşturması firar suçuna ilişkin olarak yürütülüyor. Dolayısıyla eğer Cem Garipoğlu'nun mezarından onun cesedi çıkmazsa firar suçunun işlendiği yönünde ciddi bir şüphe doğar. Ama bununla beraber dava dosyasına yeni suçlar ve suçlular da eklenir. Bu noktada Cem Garipoğlu'nun ölüm belgesini imzalayan hekimden tutun da otopsi raporuna kadar pek çok belgenin sahteliği gündeme gelecektir. Dolayısıyla resmi evrakta sahtecilik suçundan o dönemin yetkililerinin de soruşturmaya şüpheli sıfatıyla dahil edilmeleri gerek. Peki bu kişiler ne kadar ceza alabilirler? Normalde resmi evrakta sahtecilik suçunda 6 yıl gibi bir hapis cezası öngörülmekte. Ama bununla beraber sadece sahte evrak düzenlemekten değil, kamu görevini kötüye kullanmak, suça kısmen iştirak, mahkemeyi yanıltmak gibi suçlamalarla da tabii karşı karşıya kalabileceklerdir. Yargı mensuplarının, kolluk kuvvetlerinin ve adli tıp uzmanlarının buna benzer soruşturmalarda şüpheci yaklaşmaları temel esastır. Eğer ceset Cem Garipoğlu'na ait çıkmazsa, diğer vatandaşlar gibi olur mu canım öyle şey, bu kadar kişi iş yaptı, asla mümkün değil düşüncesiyle olaya yaklaşamazlar. Her zaman bakış açısını, odak noktasını bir ihmal ya da bir kasıt olabilir şeklinde yoğunlaştırmak durumundadırlar. Öldü denilip ama sonra mezara açıldığında onun cesediyle karşılaşılmayan bir olayın dünyada hiç örneği var mı? Cezaevinden firar etmiş kimselerin ölmüş olduğu ifadeleri kullanılıp bu şekilde defnedildiği halde başka ülkelerde yaşamaya devam ettiğini gösteren kriminoloji literatüründe çeşitli örnekler var ve hukuk fakültelerindeki ceza hukuku derslerinde de bu tür firarlar örnekleriyle anlatılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin o yüksek güvenlikli cezaevlerinde filmlere konu olmuş firarlar aslında gerçekten yaşanmış olaylardan esinlenerek hazırlanmış senaryoları oluşturuyor. Mesela bunun Meksika'da çeşitli örnekleri oldu. Cezaevinde öldürüldüğü bildirilen ve daha sonra otopsi yapılıp defnedilen bir cesedin başka birine ait çıktığı tespit edilmiş vakalar var. Bir diğer tanınmış vaka da Jeffrey Epstein davası.
Mesela o da cezaevinde intihar etmişti ve intiharına kimse inanamamıştı. Çok yüksek mevkilerdeki kişilerle bağlantıları olan bir kişiydi. Dünyaca ünlü isimlerin de cezaevinde öldürüldüğü ya da öldüğü ama firari olarak araştırıldığı hakkında dünyada çeşitli örnekler var. Şu anda tüm Türkiye Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora kilitlendi. Çünkü bu artık Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut arasında geçen bir cinayet perdesi değil. Zaten bu vahşice cinayetin gerçekleştiği ilk günden itibaren tüm Türkiye'nin bu konuya odaklandığı ve içini kanatan bir yara olarak takip ettiği bir süreç. Ama Türk hukuku açısından da kuşkusuz çok önemli bir süreçten, günlerden geçeceğiz gibi gözüküyor. Videoda da görüldüğü gibi olay yeri inceleme ekipleri bir mezar açılırken sürekli fotoğraf çekiyor. Bu kadar kalabalık bir ekip tek bir kareyi bile kaçırmak istemiyor. Burada tabii özenle yaklaşılması gerekiyor. Herhangi bir biyolojik kalıntının cesedin üzerine düşmemesi veya konulmaması gerekiyor. Çünkü bunlar zaten birçok yönden şüpheli hale gelmiş soruşturmayı daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokabilir. Bahis konusu olan kaçış örnekleri pek çok ülkede var ama bu şekilde intihar süsü verilip defnedildikten sonra ya da yakılma gibi bir şekilde parçaları yok edildikten sonra yakılan parçanın veyahut da defnedilen parçaların o kişiye ait olmadığı noktasında bir tespit yok. Ama cezaevinde intihar hadiseleri tüm dünyada yaygın şekilde görülmüş ve bunların her biri şüpheli ölüm niteliğinde olduğundan incelenmesi, otopsi yapılması gerekiyor. Fethi Kabir işlemi Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddelerine göre orada bulunması gereken kişilerin hepsi orada. Mezar kazıcı görevliler cenazeyi ortaya çıkardıktan sonra adli tıp uzmanları yani bilirkişi, doktor heyeti ve adli tıp teknikerleri birlikte cesetten mevzuata göre alınması gereken örnekleri almaları lazım. Ama bu olguda steril bir şekilde üzerlerine herhangi bir DNA bulaşımı olmadan bedenin tüm kalıntıları ceset torbasına konulup Adli Tıp Merkezi Kurumu'na nakledilecek. Adli Tıp Kurumu'nda da steril bir şekilde gene bulaş olmadan örnekler alınacak. Şu an için yapacağımız tek şey sabırla beklemek. Umarım bütün şüpheler ortadan kalkacak ve gerçekler gün ışığına çıkacaktır. Uzun bir süredir takip ettiğimiz bu süreçte kafamızda oluşan o soru işaretlerini de muhtemelen açıklığa kavuşacaktır. Neticede Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı, tüm deliller toplandı ve o deliller artık Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonucu da bekliyor ve takip ediyor olacağız. Uzmanlara göre de uzun sürmeyecek bir zaman diliminde sonuçlar belli olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak deniliyor. Her zaman olduğu gibi sizlerin bu konu hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bekliyorum. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, iletişim ayarlarını açmayı ve beğen tuşuna tıklamayı da ihmal etmeyin. Bir başka konuda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.